Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Bugün özel bir açılımla geldim. Terapi tadında, böyle psikolojik analiz, ruhsal rehberlik tadında özel bir seans uygulamaya karar verdim. O yüzden beyefendiler bu akşam bugün sizden izin istiyoruz. Dişil enerjilerde birazcık rehberlik olabilecek bir özel açılımla geldik. Kendi duygu durum ve düşüncelerimden arınmaya niyet ediyorum. Bu videoyu her zaman kaydedip tekrar tekrar izleyip enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Bu videonun altında çok böyle hafif bir müzik olacak. Sadece böyle kulakların duyabileceği özel bir frekans. Bu da zihninizi böyle sizin şu an sıkıntılı olabilirsiniz. Bunu rahatlatabilecek özel bir frekans eklendi. Yani uyumlanabileceğiniz enerjiyle sizleri bu alana davet ediyorum sevgili hanımlar. Bakalım kaderin şu anki duruşu size ne gibi bir rehberlik yapacakmış? Bunun analizini yapmaya başlayalım efendim. Bakalım. İmparatoriçe biliyorsun çok bereketlidir ve analiz yeteneği mükemmel bir insandır. Şimdi video açılışlarında demeye alışmışım ya böyle hanımlar beyler çaylarınız kahveleriniz hazırsa başlıyoruz diye. Ay, ne yapalım şimdilik böyle hanımlar enerjisinden gidiyoruz. Maske kartı geldi. Şimdi mış gibi yapmak gizlenen gerçekler enerjisi de bu alanda bir mesaj veriyor. Kartların totalini yorumlayacağım için o yüzden diğer kartlarımı da alıyorum ve yorumlamaya hemencecik başlıyorum. Görünmeyen bağ. Böyle o ilk alışkın olduğum açılış konuşmasını yapmayınca bir eksiklik hissettim yani. İyileşme kartı. Gece gündüz eril dişil denge uyumu. Karanlığın ardından doğan güneş enerjisi. Peki hoş geldin. Şimdi hayatım, burada bir güçlü maske taktığın ve insanlarla aranda görünmez bağlarının olduğunu görüyoruz. Fakat artık bir iyileşme sürecine girdiğinin, dengelendiğinin ikazı da var. İmparatorca kartını çok severim. Çünkü şu an hayatın tam merkezinde bu enerjiyi kullanmayı aktif edebilirsen bereketleneceksin diye bir ez cümle anlatabilirim. Burada bir otorite kurulması gerekiyor. Emeklerin karşılığını alabileceğin de bir enerji var burada. Neden? Şöyle söyleyeyim. Bereketli bir hatundur imparatoriçe. Ama hesap kitap yapması da lazım. Şimdi şu noktaya geldiğimizde kaderin sana şu anki duruşunda eee, büyük bir arınma dönemini temsil ederken aslında uzun süredir ertelediğin o dişil gücün yeniden doğuşunu simgeliyor. Gece gündüz dedik ya eşitlenmek, dengeye gelmek, iyileşme, derinlerdeki yaraların şifa bulması. Belki bir ilişkiye takıldın, belki hayatında farklı dönemlerde insanlarla, hayatla, işte parayla birçok şeyle sınava girdin. İşte bu süreçlerde kaderin şu anki duruşunda artık bir bereketlenme durumu. Yani eee karşı tarafsa eğer senin hayatındaki blokaj, bekleyen, böyle arayacak mı diye gözleyen bir kadın modeli gitmiş, yerine kendi değerinin farkında olan, böyle bolluğu, böyle kendisine mıknatıs gibi çeken yeni bir dişil enerji gelmiş diyebilirim. İlk tarot kartını baz alarak diğer kartları totalde yorumluyorum. Eğer bu videoya ilk defa denk geliyorsan buna da lütfen şöyle kenarıya, aklının kenarına yaz lütfen. Çünkü bu imparatoriçe kartı sadece tarot kartı değil, bu artık yeter diyen dişilin enerjisidir. Ben aslında çok iyiydim. Ne oldu? Yaşadıklarım işte beni bambaşka bir karakter yaptı. Çok özgür bir insandım ya da istediklerimi yapabiliyordum ama bu ilişki ya da bu hayat şartları beni bir böyle kısır döngü içerisine soktu. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum diye bir kısır döngü içerisine de girmiş olabilirsin. Artık bunları fark edip yavaş yavaş o zincirleri kırdığının durumu var. Aynı zamanda topraklanmayı ve ben buradayım demeyi de temsil eder bu hatun.
İmparatoriçe. Şimdi karşı taraf senin bu özgüvenli duruşunu hissetmeye başladığında aslında o meşhur böyle kurulu düzenin var, bahaneleri var ya hani işte borcum var, şuyum var, aile problemleri, şunlar bunlar. İşte sen kendi krallığını kurduğunda o da dışarıda kalıp sadece izleyen taraf olacak diyebilirim hayatım. Çünkü o böyle bugün kendi değerini onayladığın ve kaderini böyle yazmaya başladığın günlerden bir tanesi olarak mimlersen bu enerjiyi çok daha günden güne güçlenerek herkesin görebileceği bir kuvvette olabileceğinin durumu var. Aslında kendine şu soruyu da sormanı isterim. Benim değerimi anlamayan biri benim bu muazzam ışığımı hak ediyor mu? Çünkü hep bir maske takmak zorunda kalmışsın bu ilişkide ya da birliktelikte ya da iş durumunda genel olarak konuşuyorum. Zihinsel olarak özgürleşeceğin, duygusal olarak da özgürleşebileceğin bir dönemin habercisi. İyileşme ve dengelerin kurulması mesajı var hayatım. Geçmişin ağırlıklarını yavaş yavaş kapının dışına bırak ve bu yeni dönemin kendi kurallarınla başlat. Çünkü kader senin gibi cesur ve kendi değerini bilen böyle nasıl diyeyim kadınları her zaman ödüllendirir. Açılımlarda hep denk geliyorum. Mehtap ablacığım neye elimi atsam kuruyor. Verdiğim mücadeleler beni o kadar çok yoruyor ki yaptığım hiçbir şey görünmüyor. Artık bu saatten sonra gökyüzünün enerjisi de zaten çok güzel destekler sizi. Ama yola bir çıkın. Oturduğun yerden hiçbir şeyi elde edemezsin. Bir çaba olsun. Hani deriz ya kader gayrete aşıktır muhabbeti. O yüzden senin gibi cesur, kendi değerini bilen kadınlar her zaman ödüllendirilir. Artık böyle başkalarının onayını değil. Böyle onunla bağlıyım, işte para durumuna bağlıyım, ondan gelecek sevgiye bağlıyım, işte o mesaj atarsa iyiyim ya da böyle benim günüme dahil olursa kendimi iyi hissederim enerjilerini bir kenara bırak, kendi ruhunun sesine kulak ver ve inan böyle bu sesi bambaşka bir şekilde ödüllendirir hayatım. Evet, bence de bu durumu mühürle. İmparatoriçenin enerjisi güzeldir. Bakalım sana bir de engel olan durumlar neymiş? Onlara da bir bakalım. Yani gölge olan tarafta senin blokajlarını oluşturan durumlar nelermiş hayatım? Kılıç sekizlisi. Hoş geldin. Bak gözlerindeki o görünmez bağı görüyor musun? Onu çözmek zorundasın. Yani dışarıya permaperişan bir maske takıyorsun ama iç dünyanda gözlerin bağlı, ellerin bağlı. Dışarıdaki insanlar, karakterler seni ne kadar yönlendiriyor görüyor musun? Yani şu kulak verme olayını, insanlardan onay bekleme olayını bir kenarıya bırak derim. Zaten onu yorumlayacağız şimdi. Kılıç sekizlisi bambaşka bir enerjide. Yani hep böyle yok sanıldığı, bir acziyetin olduğu, takıntıların çok yoğun olduğu ve kendi kendini kapana kısıltıran bir durum. İşte zaten sessizlik de burada geliyor. İç sesini duyamıyorsun. Eksik parça. Hep onay arıyorsun, değil mi? Kovalayacağım seni. Dönüşüm. Çok güzel kartlar var burada. Enerjiler müthiş. Biliyorum bu videoyu kayıt edip sonra dinleyecek. Hatta uyumadan önce bu video ile uyuyabilecek çok kişi tanıyorum. Eee, Bu özel açılımı da bence kaybetmeyin. Aziz kart, bilgelik, olgunluk, düşünerek ve olgunca hareket eden, ne istediğini bilen bir enerjiden bahsediyor bize. Ben bir yudum su alayım. Pardon. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi seni durduran şeyin aslında dışarıdaki koşullar değil. Böyle diyoruz ya zihnindeki yapamam, edemem, işte başaramam korkun olduğunu görüyoruz. Bu senin
hapishanende böyle olmana sebep olan bir enerji. Görünmez bağ, gölge tarafında ne var diye baktığım zaman sessizliğin içinde kendini hapsediyorsun. Ben onsuz hareket edemem ya da ben parasız hareket edemem. Yani zihninde bir prangalar var. Dedik ya, bir zincirler var. Ya da böyle hep onu kendini büyük görüyorsundur. Aziz kartı vardır. Birisini baz alır hayatına. İşte burada belki hani şu an dişil açılımı yapıyoruz ya. Erilin düşüncelerinin onayıyla hareket etmeye çabalıyorsun. Çünkü eksik parça var bu alanda. Onunla tamamlanmayı senin için düzgün bir ilişki durumu olarak da nitelendiriyorsundur. Yani aklımdaki kişi sana sessizlik verdiğinde sen bunu bir reddedilme olarak da algılayıp kendi değerini o sessizliğin içine hapsediyor da olabilirsin. Yani onu bir kurtarıcı ya da hayatımın anlamı rolünü verdiğinde kendi gücünü ona devretmiş oluyorsun. Bunu lütfen yapma. Yani ya giderse ya başkasını severse korkusuyla kendi hayatındaki kararları bile sanki o yokmuş gibi alamıyorsun yani. Sadece ona endeksli bir hayat tarzı da yaşıyor olabilirsin. O böyle var yani meşhur bir tane bağlanma türü. Açın bakın, kaçıngan bağlanma, güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma, bunlar ilişki türleri. Karşı taraf ya da sen hangi türdesin? Tabii ki bunu yani uzmanlar değerlendirmesi lazım. Özel bir terapiyle bu sonuçları alınması lazım ama en azından bir fikrin olsun. Bunları da araştırın. Yani dediğim noktada bu kart aslında sana şunu söylüyor tatlım. Gözlerini bağlayan o düşünce kalıplarını sen kendi elinle bağladın. Yine sen çözeceksin. O eksik parçalarını veyahut da dönüşüm olayını sen kendin istersen geleceksin. Eğer böyle ona yazmazsam unutabilir beni fikri senin en büyük gölgen hayatım. Bu gölgeyi seni büyümekten alıkoyduğunun farkına varman gerekiyor. Böyle senin kapalı kapıların var zihninde. Onsuz yapamam dedin. Onları bir aç. Kendi sınırlarını keşfetmen gerekiyor. Kendi kendine sorduğunda neden bana böyle davranıyor sorusu yerine neden ben bu davranışa hala tahammül ediyorum sorusunu sorman gerekiyor olabilir. Anlaştık. Birazcık soru kalıplarını değiştir. Bazen kendi hayat tarzını, düşünce tarzlarını da değiştirmen gerekiyor. Şu an alacağın kararlar gökyüzü tarafından çok güzel destekleniyor. Yani bu bir uyanışın çağrısı hayatım. Zihinsel prangalarını kırıp o sahte güvenli alanından çıkma vaktinin geldiğini bize mesaj olarak söylüyor. Yani o kişinin gelip gelmemesinden bağımsız olarak şunu söyleyeyim. Kendi içinde tam ve bütün olduğunu hissettiğinde özgürlenmen başlar hayatım. Gölgeler dağılır, ışık içeri sızar. Bunu unutma. En büyük pranga, en büyük çaresizlik senin kendini fark ettiğinde kırılır. Bunları lütfen unutma. Peki, hadi gene de aklındaki kişinin gerçek niyetinden de birazcık şey yapalım. Odaklanalım. Ne duruma gelecek? Ya da şu anki enerjisinde neler var durumunda bir bakalım hayatım. Asa şövalyesi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Gitmekle kalmak arasında savrulan bir yaprak gibi bir karakter var burada. Getirin benim tuvalet terliğimi, ağzının ortasına şöyle bir su serpeyim. Ne yapayım, tutamıyorum kendimi. Hadi bakalım. Değnek şövalyesi aslında çok tutkulu bir niyeti de simgeler ama bu niyetin kökünde derin bir olgunlaşmamışlık yatar. Biraz acemidir şövalyelerin enerjisi tarot destesinde. Gece yarısı, ruhun karanlık gecesi. Şafaktan önceki en koyu karanlık enerjisi. Bak, kendini temizler. Bir netlik durumuna gelir. Birlikte nefes. Ah canım benim. Zaman. Ah, en sevdiğim. Bir olayın veya durumun sürecini zamana bırakma. Doğru zamanı bekleme. Bu ara kolektif enerjilerde bu durumlar çok mu var? Yani akışına bırakmak, artık nasıl olursa kabul dediğin bir enerji durumu mu? Maske. Şurada da bir maskemiz vardı.
Listo. Evet, şu an böyle Eee, Asa Şövalyesi'ne geldiğinde şimdi Değnek Şövalyesi'ne otomatik klasikten gidiyorum ya ona gidiyor aklım. Sana gelmek istiyor aklındaki kişinin gerçek niyetinde ama ne diyoruz burada? Hatta senin enerjini de özlüyor ama sorumluluk almaktan o kadar çok korkan bir birey ki gelirsem kontrolü kaybederim düşüncesiyle kendini frenlediğini görüyoruz burada. Böyle tamam her şey düzelebilir vesaire ama maske ve zaman işte seni arzuladığı için bunları ertelediğinin kanıtı. Her şeyi böyle zamana bırakmak, bir hakikati saklamak durumunda. Bir şekilde kendisini farklı gösterme enerjisinde diyebilirim. Yani aslında senden gelen o yoğun enerjiden kaçmıyor ama getireceği böyle yüzleşmeden de kaçıyor enerjisi var gibi. Her şeyi şakaya vuruyor, hiçbir şeyi ciddiye almıyor, sorumluluk almak istemiyor. Aslına baktığında Asa Şövalyesi'nde bir şey var farkındaysan, bir ateş elementi var. Buralar yanıyor, yakıyor. Alo sen niye gülüyorsun yani? Hani neyin böyle enerjisindesin? Birazcık da baktığımda Koç Aslan Yay gözü kara bir durumda ama böyle hep hayatında böyle anlık durumlar, anlık böyle karar alıp vermeler, birdenbire ortadan kaybolmalar. Yani kendi içindeki o içsel çatışmalarla uğraşırken seni de o belirsizliğin içine de çekiyor olabilir. Ani aldığı bir kararla, fikirle vesaire hayatını böyle dengesini bozabilir. Ve farkında olmadan senin enerjini de bu durum tüketiyor olabilir. Evet, kişisel olarak seviyor olabilirsin. Birlikte rahatlayabileceğimiz, birbirimize iyi geldiğimiz ya da şifalandırabileceğimiz bir birlikteliğimiz olabilir düşüncesi olabilir. Ama ve lakin bu kişi sana ulaştığı zaman ya da yanına geldiğinde farklı bir dengesizlik getiriyor. Çünkü maskemiz var efendim. Yani bu da niyetin zayıflığı olabilir. İlgisi anlık bir ateş gibi parlıyor. Sonra korku duvarına çarpıp da birdenbire ortadan kayboluyor olabilir. Kendi içinde belki de özgürlük illüzyonuna tutuluyor olabilir. Onun sana sunabileceği tek şey aslında şu an böyle gel gitli enerji. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ama işte zamana bakalım, bırakalım, bakalım bize ne gösterecek. O yüzden de böyle güçlü durumlara gelemeyen bir karakterden bahsediyor. Yani onun böyle niyetini ya netleştirecek ya da senin ondan tamamen vazgeçmeni sağlayacak bir durumda oluşabilir. Çünkü bir gece yarısı, ruhun karanlık gecesi, en umutsuz görünen an, şafaktan önceki en koyu karanlıktan bahsediyor. Yani ruhsal olgunluk seviyesinin fotoğrafıdır aslında bu. Şu anki haliyle sana verebileceği tek şey bu yarım kalmışlık durumu. Bekleme, onun niyetinin netleşmesini bekleme hayatım. Sen kendi niyetini, kendi huzurunu netleştirip gerisi zaten sana doğru akacak enerjidedir. Her şey zamana bırakıyorsa bir hamlede yapmayacağının belirtisidir aslında. İletişim potansiyeli var mı? Bir de çok pardon. Ona bakalım. Ve yorumlayalım efendim. Yıldız kartı. Yani gökyüzünde parlak bir yıldızın ışığı gibi sessizlik döneminin en güzel zamanında en sancılı ama en gerekli aşamasıdır aslında bu yıldız kartı. Güzel bir enerjidir, olumlu sonuç verebilir ve şöyle söyleyeyim şansın da dönebileceği bir durumdan bahseder. Aynı ikazımız geldi. Kendinle yüzleşme, başkasında gördüğüne kendinde tanıma, yansıtma. Evet. Dedik ya terapi tadında bir açılım diye. Nasıl kendinle yüzleşiyorsun görüyor musun? Döngü ikazda geldi. Kolay anlaşılması için yaşanan kısır döngülerden bahsediyor kartlar burada. Ah kurnazlık. Maskeler, kurnazlıklar, aman 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 aman. Affetmek. Evet, şimdi diyoruz ya pozitif kartlardan birisidir. Aslında bir müjde de var. Ama yani bu kapı, iletişim kapısı açılabilir
Ama ve lakin bir şifalandırma durumu değil. O kişinin böyle senin hayatının merkezi yapmaktan vazgeçtiğinde o güzel şans kapısı, bereket kapısı, bolluk kapısı dedik ya imparatoriçede bolluk enerjisi vardır diye. İşte bunları fark ettiğinde bu güzel kapılar sonuna kadar açılacak. Kişinin sana söyleyeceği böyle kelimeler aslında senin kendi değerini kabul ettiğin o anki frekansınla uyumlu olacak. Bunun bir farkına varsan şu an böyle hayatınızdaki o sessizlik aslında evrenin size verdiği bir dinlenme, arınma molasıdır. Engellemiş olabilir. Çok yakın bir süreçte gezegenlerin o gökyüzü enerjileri artık birazcık daha özlem dolu olduğu için, hareket enerjili, iletişim temelli olduğu için, engellerin kalkma potansiyeli çok fazla. O yüzden böyle karşı tarafın gelip de yaraların şifalandığını, o böyle soğuk kışın bitip baharın geleceğinden bahsederken ikazlarımızı unutmaman gerektiğini senden rica ediyorum. Yani frekansın yükseldiğinde bu kişinin de sana doğru hamlesi aktif olabilir. Böyle takip ediyordur Facebook'tan, Instagram'dan, işte oradan buradan ya da tanıdıkların vasıtasıyla senden bir haber alıyordur. Yani bir haberdar olma durumu onu birazcık sana doğru getirtirebilir. İletişim durumu senin ruhuna dokunacak bir durum olabilir ama senin değerin dedik ya teslim edebilecek bir frekans iletişimi, yükselişi olabilir. Kendine şu soruyu sormanı isteyeceğim. Gölge tarafında böyle düşündüğün zaman ben onun sesini duymayı mı istiyorum yoksa onun bana değer verdiğini hissetmeyi mi istiyorum? Çünkü yıldız kartı ikincisini vaat eder hayatım. Kendi değerini anladığında onun sesi sana artık bir ihtiyaç değil, bir seçim olarak gelecek diyoruz ya yani özel danışmanlıklarda da frekansını lütfen yükselt. Bakış açını lütfen farklılaştır. Yani tekrar bir iletişim oluştuğu zaman eski sen gibi cevap verme. Normalde bilmem fark etmez dediğin hani sana nereye gidelim dendiğinde bu cevapları veriyorsan eğer artık kendi, karakterinin 180 derece farklı durumunda cevap vermeni sana hızlıca tavsiye edebilirim. Şuraya gidelim, eğer senin için de uygunsa şöyle yapsak ne güzel olur, ne zamandır şuraya gitmemiştim. Şu, işte, atıyorum piknik gibi bir bankta oturalım ya da alalım şezlonglarımızı ve böyle eğer fırsat varsa şezlonglarımızı açalım bir yerde bir keyif yapalım. İşte, atıyorum, hani, şöyle hemenci hızlıca marketten işte, bir şeyler alalım atıştırabileceğimiz. Keyfimizi yapalım. Hiç olmadı çekirdek alıp çıtlayın ya ama yerlere de atmayın kabukları. Yani normalde aman oraya gitmezsem olmaz, özel bir restorana gitmezsem olmaz. Yani bazı kriterleri artık değiştirdiğinizde aslında frekansınız da yükselmiş oluyor. Eski seni birazcık geride bırakmış oluyorsun. Bunları da lütfen hayatına katmayı unutma. Dedik ya birazcık zihin kodlamayla bağlantılı bir yorumlama olacak diye. İşte bu iletişim sen kendine ben yeterliyim dediğin an güzel kapılarla gerçekleşecek, ödülleşecek. İşte bunu lütfen farkına varmanı istiyorum. Özel bir frekansla beklentiyi düşürdüğünde mucize kendi kendine o kapıyı çalmaya başlar hayatım. Beklentiyi düşür, kendi değişimini gerçekleştir ve ışığınla parlamaya devam et lütfen. Yani zihnindeki en büyük soru işareti ve aynı zamanda en büyük çekim merkezi olduğunu fark etmeni istiyorum hayatım. Evet, bu iletişim kapısı kendiliğinden açılacak bir alan ama ve lakin Mehtap ablacığım ben ne yapmalıyım dediğin alana geliyoruz. Evet, biraz detaylı bir yorumlama oldu farkındayım. Senin yapman gereken hamle kartına baktığımızda hayatım şöyle söyleyeyim. Yani o kadar birbirleriyle uyumlu kartlar geldi ki güç kartımız var bu alanda. Yani burada aslında o maskülen böyle mücadele verme isteğini bir kenara bırakıp dişil enerjinin o yumuşak ama böyle yıkılmaz gücünü devreye sokman gerekiyor. Evet, kurban psikolojisine girdiysen eğer bunu bırakman gerekiyor hayatım. Dedik ya biraz rehberlik yapılan bir açılım olacak diye. Aynen öyle. Kırgınım ama yıkılmadım tavrı böyle
Artık bunu böyle bir kenarıya bırak. Üçüncü ses dışarıdan gelen, yani bunu yaparsam el alem ne der ya da işte şu mudur bu mudur, yani sanki birçok şeyi bastırmışsın ve kendi değerini, işte diyoruz ya, kendi hayatını ertelediğin bir durumlar döngüsü içerisine girmişsin sanki. Evet, diğer kartlarımızı alalım. İhtiras, aşk. Bak bunlar birazcık da ikaz aslında. Dedik ya böyle, eee, bir aslanın böyle ağzını zorla açmaya çalışan ya da kapatmaya çalışan, bir kaba kuvvet uygulamayan, mücadele veren bir, orijinal şeyde, kartlarda bir hatun vardır. Masum beyaz elbiseli bir hatun vardır. Aslan da kuyruğunu böyle bacaklarının arasına sıkıştırmış, itaat eden bir durumdadır. İşte şimdi bu noktaya geldiğimizde karşı taraf sana karşı bir direnç gösteriyorsa sen o dirence karşı daha sert bir direnç göstermemelisin. Aksine kendi huzurunla böyle o direnci naiflikle böyle eritmen lazım. Hani deriz ya, topu göğsünde yumuşatma durumu vardır ya futbol deneyimde. Gerçi şimdi sadece hatunlar için açılım yapıyorum ama az çok siz de böyle bu deyimleri biliyorsunuzdur diye açıklama gereksinimi duymuyorum. İşte ona böyle bir şeyler kanıtlamaya çalışmak, ona mesaj atmak veya sosyal medyadan takip etmek yerine kendi yaşamının tadını çıkartmak senin en büyük hamlendir. İşte üçüncü ses belki de bu üçüncü kişi enerjisi sensindir. Yani kendin olmaktan çıkıp olmadığın bir kişi gibi de davranıyor oluyorsun. Dedik ya, yani hep böyle duygularını kontrol altına tutmak, böyle duygularından vazgeçmemeyi de söylüyorsundur kendine. Ama bu duygularının kendi değerlerine sahip çıktığında o kadar böyle o kişi senin etrafında dönmeye başlayacak ki bunun farkına vardığında kıymet ve değerler senin tarafına geçeceğinin garantisini veririm. Senin bu hamlen "ben buradayım ve kendi mutluluğumdan sorumluyum" duruşun olacak hayatım. Eğer o kişi böyle bu duruşu görüp sana yaklaşmıyorsa o zaman zaten o kişi senin hayatında güzel başrolü hak etmiyor demektir. Güç kartı sınırları korumanı ve kendi duygusal alanını, kimseyi seni böyle aşağıya çekecek şekilde sokmamanı emreder. Bunu unutma lütfen. Sen kendi içinin kraliçesisin, imparatoriçesisin hayatım. Kimse senin o huzurlu krallığına izinsiz ve değersiz bir şekilde giremez. Baktığımızda dişil böyle gücünü nasıl yönettiğini gösteren bir sınav olduğunu görüyoruz burada. Bu sınavdan geçmek senin gerçek özgürlüğün olacak hayatım. Evet, aşk ihtiyacın olabilir ya da düşkünlüğün olabilir. Üçüncü seslerden etkileniyor olabilirsin ama ne dedik? Burada kurban psikolojisine artık bir, nasıl diyeyim, son vermen gerekiyor. Bugün kendine şu sözü verebilirsin: ben gücümü başkasının bana ne kadar ilgi gösterdiğinden değil, benim kendime ne kadar değer verdiğimden alıyorum. Bak, bu duruş karşı taraf için en büyük derstir ve senin için en büyük kurtuluştur. Gücünü geri al, gücünü, enerjini geri çek. Çünkü senin gerçek kudretin bence bu alanda. Bunu da fark etmen gerekiyor. Bakalım gelecek olasılığında neler var? Son tur kartlarımızı alalım. Birazcık uzun oldu video. Hadi bakalım. Dünya kartı hayatım. Yol kartı. Bu yolun sadece sana özel olması, yürümen gereken mesafe. Kişisel tekamül yolculuğu deniliyor buna efendim. Ki affetmek, bırakmak. Bir tur öncesinde de yine affetmek durumumuz vardı.
ayrılık. Son kartlarımızı da alalım. Tapınak, dinlenme, doğaya yönelmek, ruhsal uyanış, anlam arayışı diyoruz. Peki. Ben de bir yudumumuzu alayım. Şimdi bu kartların totaline bakacağız hayatım. Ya bu sıcaklarda vallahi imkanı olan mümkünse bol bol su içsin hayatım. Eee, bedenler alışkın değil, birdenbire çarpılma ihtimali var. Bunlara dikkat edin. Evet, döndüğümüzde bu kart aslında senin şu ana kadar yaşadığın her şeyin aslında büyük bir tamamlanmanın parçası olduğunu gösteren en muazzam müjde olduğunu söyleyebilirim. Dünya kartını severim, bir memnuniyet vardır. Bir sorumluluk almayı bildiğinle bağlantılı bir farkındalık vardır. Geçmişten ders çıkartmışsındır. Bunların artık her şekilde farkındalığı yaşanılır burada. Burada bir üst seviyeye yükseldiğin için bir zafer anının olduğunu söyler. Şimdi, hadi diyoruz ya aklındaki kişi hayatına gelse gelmese de senin bu sürecin sonunda kendi dünyanı ve tam bir hale getirmiş olman an meselesi. Yani diyoruz ya hayallerin olabilir, düşüncelerin olabilir, isteklerin olabilir. Bu o büyük değişimin artık somutlaşmaya başladığı, ektiğin tüm tohumların meyveye durduğu o eşsiz hasat zamanına geldiğini söyleyebilirim. Dedik ya kişisel tekamül yolculuğu. Affetmek, bırakmak, insanlarla bağlantılı düşüncelerin, takıntıların, bağlantıların, içsel bağımlılıkların bunları teker teker işte dediğimde ayrılık ve tapınak işte kendi dünyana yöneldiğin, tamamlandığının enerjisi o kadar net ki. Yani ikiniz de belki kendi dünyalarınızı tamir edip ortak bir paydada buluşmanızla da mümkün olacaktır senin ödüllenmen. Ama şu anda çok net bil ki bu kartın enerjisi seni tamamen kendin olduğun bir finali işaret eder hayatım. Artık birinin seni tamamlamasına ihtiyacın yok. Çünkü sen ayrılık kartı da yaşadığın için kendi dünyanla zaten tam ve mutlusun. O final belki de hayatına bambaşka, senin şu anki olgunluğunu hak eden yeni bir enerjinin gelmesiyle de gerçekleşebilir diyebiliriz. Kaderin şifreleri böyle çalışıyor olabilir yani. Ve hiçbir şey tesadüf değil. Bu video karşına çıkıyorsa alacağın mesajlar illaki seni bulacaktır yani. Sen kendi dünyanı inşa et. Gerisi sana en doğru zamanda, en doğru şekilde gelecektir. Buna inanıyorum. Yani bence bu ayrılık vesaire bir son değil. Bu senin hayatına en parlak, en verimli döneminin başlangıcıdır belki de. Böyle bakman lazım olabilir. Tüm parçalar bence şu kartların, maskelerin olması, işte tapınak, aziz kartı, dengelenme kartı, zaman, kurnazlık, ihtiras kartları o kadar güzel bir hikayeyi verdiler ki bize. Senin şu anki olgunluğunu hak eden yeni bir enerji olabilir hayatım. Kendi dünyanı ne dedik inşa etmen gerekiyor. En verimli döneminin başlangıcı var. En başta imparatoriçe kartını verdin sen bize. Bunları yavaş yavaş fark ettiğinde karma çözülecektir ve sen ruhsal olarak özgürleşeceksin. Şimdi böyle baktığımda bence güçlü bir enerji var burada. Güçlü bir çözülme durumu var. Bu alanı da mühürlemek için benimle beraber derin bir nefes al. Umarım videoyu buraya kadar izlemişsindir ve şifalanmayı layıkıyla hak etmişsindir. Ve tekrar et, kaderin en güzel sürprizini hayatıma kabul ediyorum de. Yorumlarda da bunu aktarabilirsin. Çünkü yine şifa alanını açtık, özel bir enerjiyle yorumladık. Dünya kartı sadece senin istediğini değil, senin hak ettiğini sana getiren ilahi bir onaydır. Bunu unutma. Kendi dünyanda parlamaya devam et. Çünkü evren artık senin tarafında ve senin yolun en güzel çiçeklerle donatılmış bir şekilde önünde uzanıyor. Sadece cesaret et ve önceki senden daha farklı bir şekilde güçlenerek bu yola çık. Evet, güzel bir rehberlik oldu. İzleyene özel enerjili güzel bir yorumlama oldu. Benim çok hoşuma gitti valla.
Evet, maceracı ve duygusal hatunlar, dişil enerjiler. Evet, yol devam ediyor. Devam ediyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.